Karadeniz'den geçer Kaşgar Dağı'nın yolu, çiçeklerle doludur sağıyla solu. Buradan görünür tüm Anadolu, böyle bir vatan bulunla görelim. Kimsenin vatanında yoktur bizim gözümüz, yeter bize dinimiz, bayrağımız, yurdumuz. Dünyada birincisi bizim ordumuz, inanmayan karşımıza çıksın da görelim. Paran döken Erciyes, Uludağ, Ağrı Dağı, bu vatana can verdi, ölümsüz sağı. Göklere çekilen ay yıldızlı al bayrağı, hele bir indirmeye kalksın da görelim. Ben garip bir Mehmet'im ne derim, çok sevdiğim vatanı terk ederim. Bir gün bu diyardan giderim, ben giderim de adım sıra gelmeyin de görelim, gelmeyin de görelim. Aslında güzel de bunu armuda atalım ha. Ha, eve götürelim mi yoksa armuda mı atalım? Ben Mehmet Taş, 1970 Dokumacı Köyü Kalman Mahallesi yani Cala doğumlu. Yaşımız ilerlemişti. Geç başladığımız için ortaokula veya liseye askeri çağımız gitti. Askerliği jandarma olarak yaptık. Askerden sonra tabii bizim köyün hayatı belli. Ya fırıncı olacaksın ya bir memur olacaksın. Biz de fırıncılık mesleğine başladık. Fırıncılık mesleğini devam ettirdik. İsparta, Afyon, Tekirdağ, Antalya buralarda fırınlarda çalıştık. Sağ olsun komşularımız, akrabalarımızın yanına gittik. Patronlardan Allah razı olsun. Çok güzel bir gurbetçilik geçirdik. İşte gurbete kalmaya köyümüze geldik. Dedik köyümüzde ikamet edelim. Şehir bize göre değil. Tabii buraya geldik. Burada da bir dönem muhtarlığımız oldu. 2009-2014 arası. Ondan sonra da HES, maden falan derken buradaki işte yakındaki işlerden Allah'a şükür bir küçük bir emekli olduk. 3 senedir emekliyiz. Kimi emeklilikten, kimi o yana bu yana derken bir şekilde geçimimizi sağlıyoruz. Çok memnunum. Allah'a şükür olsun. Allah bugünümüzden bozmasın. Hiç kimseye bozmasın.
Emekli olmuşuz. Birkaç kuruş gelirimiz var. Yaşantımız, sağlık, sıhhatimiz yerinde. Allah'a şükür olsun. Ailemizle mutlu bir hayat yaşıyoruz. Memnunuz. Allah hiç kimsenin yuvasını bozmasın. Herkese huzur versin. Mutluluklar nasip eylesin. Tabii yerine göre ben şunu savunmuşum her zaman. Gönül rahat olduktan sonra, gönül bir olduktan sonra şehirde yaşamda aynıdır, köyde yaşamda. Ama ben tabii köy yaşamını, köy hayatını şehire değişmem tabii yani. Köy yaşamı daha iyi. Fakat tabii şehirde yaşam vardır. Şehirde de aynı bağ, bahçem vardır, güzel yer vardır. Yeşilliğin içinde orada da bağ ekip biliyorsun. O da güzeldir. Ama tabii köy yaşantısına biz alıştığımız için anne babamızın hayatı burada geçmiş, mezarı burada. Bir fatiha okuyorsun, bir komşular, eskiden kalan komşular görüyorsun. Tabii yerine göre bir şekilde köyde yaşamadın mı bu sefer mecbur kalıyorsun şehre gitmeye ama bence köy hayatı daha tercih ediyorum. Tabii şartlar zor olduğu için burada geçimini sağlayacak bir şey olmadığı için Bursa olsun, İsparta civarı, Ankara civarı, İstanbul'da aynı bizim köy kadar bir hane sayesine ulaşmış. Hep gurbet şeyinden geçiniyor köyümüz. Ya yazın gerçekten geliyor sağ olsun gurbetçiler şenleniyor. Yazın diyelim ki köyün hanesi 250'ye çıkıyor. Kışın 80'e 100'e düşüyor. Burası benim dayımın, annemin yaylası. Kaynatan buralı. Biz de 3-4 senedir buraya geliyoruz işte. Kendi mezarımız Hıdrısev olduğu için orada yapıyor. Buraya geliyoruz. Burada da 3-4 ay kaldıktan sonra tekrar aşağı iniyoruz. Hayvanlar en azından güzel otlatma, yapma şansı çok güzel. Onun için 4 ay kaldıktan sonra tekrar aşağı ineceğiz. Burası önceden 15-16 komşuluk bir mezrayken bu anda hiç yerlisi yok yani. Burada şimdi 15 komşudan, 16 komşudan hiç yerlisi yok. Kaynanam var, ben var, bir de eşim var. Diğer tarafta Ağırbaş var, hanımı var, 2 tane kızlarından beraber kalıyor. Yukarıda Mehmet Kara hocam var, o da eşiyle ve 2 çocuğuyla, kızlarıyla kalıyor. 3 komşu, 12 nüfuslarla kalıyoruz. Burada üçümüzde kaynatamız yerlerine gelmişiz yani. İşte amca kızlarını almışız, enişte olarak gelip kalıyor. Sağ olsunlar, kaynatalarımız evlerini açmışlar, bize annelik babalık yapıyorlar. Güzel 2-3 senedir geliyoruz, hepimiz anlayışla, güzelce bir yaşantı sürüyoruz. Allah bozmasın, kimse komşusu bırakmasın. Buradan yukarıda bir Şötket yaylası var. Bu anda yukarı yaylada yok. Yaylada, çünkü burada uç komşu varız, yaylada yol olmadığı için yok. Yol çıktığı zaman bilemiyoruz yani. Komşu gelir gelmez ama yol olmadığı için kimse de gelemiyor. Şartlar adam diyelim ki arabayla gelmek istiyor. Diyor ki arabayla çıkalım. Araba yol olmadığı için de eski gibi değil. Kimse kalkıp da gelmiyor. Yol yapıldığı zaman inşallah inanıyorum ki o yayla şenlenecektir.
Şöyle. Sadece kuşu da. Şimdi sıramı da bir tane sağa. Tamam. Kaldır. Diyorum ki sizin balya makinesi mi arada balya mı yapar o tarlayı ya? Ne? Ne? Daha iyi olmaz mı? Daha iyi olur da. Tamam. Onu şey yapsak. O sistemi uzaklaşacağım. Bu yeter zaten de. Şimdi bir şey de alalım. İpi de alalım. Şimdi ot toplama işi bak. Hatta yaş oldu da neyse toplayabildiğim kadar toplayalım. Yayla var. Yayla oldu. Çok mu yaptın ya? Yok değil de. O dursun öyle. Biraz bacağı şey basmış mı koluna? Yarın yapabilir misin? Değil. Niye? Niye yapamıyorum? Yarın. Tamam he.
bak. Gelmiş. İbrahim amcan gelmiş bak. Oğlum ne? Arafat oğlum ne? Ne? Bir de sever seni. Oğlum. Bunlar hepsi bunun o şeyler. Örtüler. Bak bu o kız, bu. Hepsi bunların. Hepsinin anası bu. İşte bunun babası da bu. İşte hepsi bir şey yani. Kardeş, abi, amca, dayı. Seviyorum, çok seviyorum. Çünkü bunlar dilsiz, Allah'ın dilsiz canlıları. İnsanlar bir şey olduğu zaman derdini anlatabilir ama hayvanlar anlatamıyor. Onun için hayvanları seviyorum. Demedim de bunu koydum da veremedim. Şimdi şöyle buradaki yaşantının sebebi aşağısı biliyorsunuz yazın 40 dereceye varan bir sıcak var. 40 derece sıcakta insan belki durabilir ama hayvanlar için çok zor. Hayvan olmasa insan tabii gelirsin buraya birkaç gün kalırsın, pikniğe gelirsin ama hayvan da bir canı olduğu için bence o sıcakta hayvan beslemek biraz günahkar gibi yani böyle biraz onlara hakaret gibi. Hayvancılık tabii anne babamız tabii rahmetli oldu. Bütün anne babalar Allah rahmet eylesin. Anne babamızdan kalan bir gelenek. Onların zamanında vardı hayvancılık. Biz de onu devam etmeye çalışıyoruz. Tabii yöremizde olan boğa güreşleri nedeniyle ben de biraz boğa saklamaya biraz hevesim olduğu için en az bir iki tane boğa saklamaya çalışıyoruz. Köyümüz belli, arazimiz belli. Fazla olmamak şartıyla yine de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte hayvancılık tabii kendimize yetecek kadar. Affedersin bir iki inek, bir öküz ancak bakabiliyoruz. Yağ, peyniri, sütü, yoğurdu falan onun için kimseye muhtaç olmayacak şekilde hayvancılık yapmaya çalışıyoruz. Biz de böyle yağımızda kavrulup gitmeye çalışıyoruz. Daha küçük baş hayvan ben önceden babam gibi yapardı ama ben ona kavuşmadım. Bizim yaşımız aklımıza başımıza geldiği zaman büyük baş hayvan vardı. Küçük baş hayvana hiç ben erişmedi bizim. Onun için hep büyük baş hayvan baktık. Şimdi bu evler şöyle diyeyim, biz şimdi araba buraya çıktığı halde arabayla evin arasında 100 metre bile mesafe olmazken oradan oraya tuğla veya çimento taşımaya üşeniyoruz yani. Onu iş sayıyoruz ama insanlar bunu ta 500 metreden veya 400 metreden sırtıyla taş taşıyıp, ağaç taşıyıp öyle yapmışlar. O zaman tabii insanlar çok birbirine bedel olarak giden var, komşuluk olarak giden var. İnsanlar, eski insanlar güce güç çalışan, bir şeyler olsun, bir şeyler yapan insanlar. Şimdiki nesil her şey hazır yani. Çimento hazır, tuğla hazır. Onu bile yapamıyor ama eski insan bunları çok zor şartlarda
sırtlarla, affedersiniz hayvanlarla taşıyıp evleri yapmışlar. Bir şekilde yaşamını sürdürmüşler. Belki giyecek de yoktu, yiyecek yoktu ama az susuz çalışmışlar. Bu evleri yapmışlar. İyi yapılanlar, sağlam yapılar zor ayakta duruyor. Diğerler hep harap olmuş yani. Ben şunu derim vatandaşlara, arkadaşlara veya buranın komşularına. Gelsinler, yapılarını tekrar tamir etsinler. Belki şehir hayatına hoşuna giden var ama köy hayatı yavaş yavaş bitmek üzere. Dönsünler. Yarın bir gün eğer böyle giderse bütün evler harap olacak. Eski şeyi bulamazlar ama ben derim ki gelsinler evlerine, arazilerine sahip çıksınlar. Burayı yaşatalım, şenletelim. Geçen diğer mezarlarımız gibi burası da olsun bir mezar, şenlikli olsun. Yaşantı komşuyla güzel, arkadaşla güzel. Arkadaşsız, komşusuz hiçbir şey olmuyor. Komşuyla güzelce bir hayat sürelim. Ve ben tavsiyem budur yani. Gurbetçi arkadaşlar da emekli olduktan sonra genellikle özellikle emekli olan arkadaşlara buraya gelip köyde kalmalarını tavsiye ediyorum. Tabii herkesin okuyan çocuğu var, hayat şartları zor, ekonomi durumlar falan ama ekonomi durumu iyi olup hiçbir okulda çocuğu olmayan veya 2 kişi olanları herkesi emekli olduktan sonra köye bekliyoruz. Köyümüz güzel, suyu, havası gerçekten yaşanır bir köy. Lamba. O niye yanmamış? Bunlar niye yanmıyor? Hazır. Yan yanıkta ben göremiyorum. Çıkmadığınızda bırakın ya. Bir şey bitti. Bir tane sahan var, içki sahan, onu ver, onu fırını yapar. Kaç orada var mı? Küçük bir şey atmaya gidiyorsun. Sen burası, sen geçen sene ödül veremedin. Öyle bir şeyler işte. Ben buraya da geldi bizim Hüseyin. Yani bu sıra beyaz, bu sıra beyaz değil, kasa. Hiç aklımmış bu sıra beyaz. Bir kasa. Rahmetli Mehmet'in gamdaydı işte. Namda yerine koy. Fazla mı? Gitmek. Demir. Bir tane de var da götürüyor. Ben sana ne diyeyim? O da arkadaşlar şeyi sen gidelim.
Yarın da düğüne gideceğim. Hadi Ben ayı değilsin. Ne? bunu da bir cevabın fikrini unuttum. Ne mi şey? O saat 10'da gidiyor. Saat kaç oluyor? Ha? Ya bizim de araba zaten bu evde da. Evde eser mi şey ne bileyim mi? Burada böyle kadar yanarım. Orada da bizim arabayla gider o zaman. Onu şey var. Yarın öbür bir rahat ya hocam da bir daha işe katmıyor. Şimdi bunu da otlar şey var. Otlar toplamadın. Ha? Vakit olmadı değil mi? İşte vakit olmadı mı? Bacanak gene ineğe bakacağız. Bu değil, bu kurumuş da. Kuru olsa da şey değil de biraz. Kuru tamam. Şey. Ne kadar şey olsa ki bugünlerde tam buradan değil. Kuruyunca bir tane oradaki ot var, öyle fayda. Neyse hocam, gidiyor musun şimdi? Yok hemen. Hani yok, ne canım inekler. Ne? He. 11 Tamam. Tamam hocam. Evet, tamam. Şimdi hadi nasıl bir halı yıkma bu yüzden. Siyah patağı alacağız. Şefim sağ olsun her cuma mesaj gönderiyor ben gönderemiyorum ya. Ne düşüncelidir. Ha? Ha, ben yarısı verdim. İnek adayla diyordum. İnek adaysa dedi ki 600-650 kilo gelir, 540 kilo gelir. Ayakta. Ana şunu al. Şu anda işte bugün şey yapamayız. Bugün zamanımız yok da. Müneccel diye çekim yap. O şey mi? Bu yani. Al Hacı. Oraya biraz zor geldi. Oraya biraz zor geldi su. Neyse şuraya ver mi? Şurada başka bir şey var ya. Arabaya geçin. İşte benim ineklerim de bunlar işte. Tabii mi yıkılmayı dökeceğim? Yapmışsın bunu sana. Pislik. Köyde üretim olarak eskiye nazaran %20 lira düştü.
köy toplam olarak 500 hayvan varken şimdi toplasan 100 hayvana düşmüş. 150 hanenin 130'unda varken şimdi 150 hanenin 30-40'ında ancak hayvan var. Çünkü nüfus ihtiyarlandı. Bir nene bir dede kalmış evlerde, ihtiyarlar kalmış. Köyümüzün dağın olması, insanların ot ihtiyacını karşılayamaması hayvancılığı bitirdi tabii. Onun için köyde hayvancılık bundan fazla düşmez ama ki bilemiyoruz ileriye doğru. Hayvancılık belki daha revaçta olacak. Belki herkes gelecek hayvan satılmayacak. Belki de yavaş yavaş artık bitecek. Bizim nesil gittikten sonra yeni nesil memur oluyor. Belki memur gelecek. Belki de hiç memur olmayacak diye hayvancılığa teşvik olacak gelecek ama bu andaki sorarsa bu andaki hayvancılık %20'ye düşmüş köyümüzde. Ya sağlığımız el verdikçe değil de bir yere kadar ya. Şimdi yani ki bir yere gideceğin zaman hayvanı herkese bırakamıyorsun. Adam mesela desen ki ben eğlenceye gidiyorum. De ki bana ne gitme. Ahırda hayvan olduğu zaman diyelim hayvan besladığın zaman kolay bir yere gidemezsin. Eğlenceye gidemezsin. Tatile gidemezsin. Öyle yani hastalığı olmadığımızda çağır. Onun için biz de artık bilemiyoruz tabii. İlerisi ne gösterir ne durur ama belki biraz da bırakırız yani. Yaşımız da gelir. Biraz daha gezmek, tozmak bizim de aklımız diye düşünüyorum. Yukarı doğru gelsinler. Allah'ım yarabbim. Oraya yayıl da. Bak bak bak. Ha bak bak. O gülüyorsun diye benden bak. Bak bak bak. Hadi. Bak öyle öyle. Hayvan ahı gitmez derken. Olmaz. Yetmez. O oraya gider geri gelir. Abi yetmez, yetmez. Daha kimse yok. Allah tam bayağı da şeymiş ama. Dışarıda kalsın ki buyur. Gel. Selim abi görmezsin de ki işte bir dakika çay bir
Biraz üzüm görmez mi? Tamam. Daha rahatsız ama sen yolculuğu başlar. Tamam gördüm. Yağmurda dağıldı işte ona. İyi ki dağıldı mı kuvvetli ölçerim. Ekmeğe geldik o zaman mantaklardan bir su. Sonra bir daha geldik. Elif dedi ki bu kadar şarlayı da orada bir piknik yapar. Daha şey yapmışlar evde ailece de evden götürdük. Bu da var. Şimdiki aklımız gençlikte olsa çok şeyler yapardık. Yani bir gün sonraki aklı, bir gün önceki avazında olacağı olsa insan çok işler yapar derler. Ya ama işte gençliktir, bu parayı gene buluruz, işte bunu böyle yapan yiyelim, gene olur, gene falan derken Allah'a şükür pişmanlığım yok. Hiçbir zaman için yaşadığım hiçbir hayattan güzel de hayat yaşadığıma inanıyorum. Pişman değilim. Fakat şimdiki aklımız gençlikte olsa daha iyi yerlerde, daha güzel bir yerlerde, daha böyle müreffeh bir hayat yaşardım gibime geliyor. Çünkü önce gençlikte fazla da aklına bir şey gelmiyor yani. Belki gençlikte yazılan, söylenen sözler suya söylenmiş gibi, ihtiyarlıkta da taşa yazılmış gibi derler ya. Şimdi onun için şimdiki aklımız gençlikte olsaydı insan biraz daha farklı yaşar yani. Para tutma konusunda olsun, çalışma konusunda olsun veya iş yapma konusunda olsun. Tabii biz öyle sadece işte bir maaşla karnımızı doyurduk. Onun için tabii hayatta hiç pişmanlığım yok. Ama keşke tabii biraz daha maddi olarak refah içinde yaşamak tabii ama bu da bize bu nasibimiz. Şükürler olsun.